Vay canına. Vay canına. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz. Bu bir ıhlamur ağacı. Harbi yani ıhlamur ağacı. Fakat buna gelen arkadaş kimse hakikaten çok kararlı gelmiş. Kararlı. Yani ağaca çıkamazsam işte ne yapabilirim diye düşünceli değil. Direkt el motorunu alıp da gelmiş. Aha. Peki üstünde ne yapmış arkadaşlar, bakın. Bakın böyle bir şey var mı ya? Bak bu bizim köylü de olamaz ya. Vallahi olamaz. Yani bu kesinlikle kasabanın dışında yaşayan, ıhlamurla hiçbir alakası olmayan bir insan sadece ormanda kokuyu almış ve ilk gördüğü ıhlamuru kesmiş. Benim aklıma ilk gelen bu. Bu vallahi bu. Yani o ağacın üstüne baksın, o ağacın üstünde hakikaten ne kadar verim var, ne kadar yok. Bu adam gerçekten, abi ben böyle gördüm mü ormanda hakikaten, çünkü bu keyfe gider arkadaşlar. Bakın, bu ağaç lazım olmuş olsa hadi adamı anlarsın, dersin ki ağacı ihtiyacı varmış. Bir şekilde lambada, evet enişteciğim, evet enişteciğim, şu an çok öfkeliyim. Hakikaten moralim çok bozuk enişte, bildiğin gibi değil. Ben böyle durumlara hakikaten çok üzülüyorum. Çok da moralimi bozuyor. Bakın arkadaşlar, böyle bir şey hakikaten olamaz ya. Buraya hakikaten gelen bu arkadaş kesinlikle ve kesinlikle ormanda bir ıhlamur kokusu almış ve gerçekten o ıhlamur kokusuna dayanarak ilk gördüğü ağacı kesmiş, bu hale getirmiş ve üstünden bir tek budak alınmamış arkadaşlar. Bakın, üstünden bir tek ıhlamur alınmamış, çünkü bu sene verimsiz bir ağaçmış. Verimsiz bir ağaçmış. Belki ilerleyen yıllarda ne yapacaktı? Verecekti ya da bu o yana yavru salacaktı falan. Ama bakın, bir tane dal alınmamış arkadaşlar. Böyle bir şey olur mu ya? Vallahi billahi ya. Şuraya bakar mısınız? Bu yani hakikaten, yani hadi bilinçli arkadaşlar, ulan bak. Seni onu kesecek. Bak, bizim çocukluğumuzdan bu yana kasabalının her daim topladığı, ya arkadaşlar bunlar koca köyün kasabalının, yani her yıl aynı yerlerde ıhlamur toplarız. Aynı yerlerde soğuk su, soğuk su. Biz dedemizden soğuk su bilirdik. Al buyur yine soğuk su diye, ama bakın bu da onu kesseymiş bari, onun üzerinde biraz daha varmış. Ne bileyim arkadaşlar, çok öfkelendim. Çok da sinek var. Ben gideyim bir tütsü daha yapayım. Tütsü yapmadan olmayacak, sinekler harbiden yedi beni, yedi. Durum burada hakikaten arkadaşlar çok aşırı derecede ciddi ve moral bozucu. Moral bozucu yani. Yazık olmuş. Sadece yazık. Koca bir yazık. Bakın arkadaşlar, burası da çok önemli. Burası da çok önemli. Burada biliyorsunuz ki
Bir çukurumuz var. Burada bir çukur var. Kışın bakın arkadaşlar, görüyorsunuz buralarda yaşam dönmüş çömlek parçaları var. Kermitler var. Şimdi bu ne bilir misiniz arkadaşlar? Kışın buradan aşırı, yani kış ve sonbahardan itibaren buradan resmen yukarıya su fışkırır. Su fışkırır. Sonra ben bunu hep çocukluğumdan beri göre bu neden böyle. Fakat bu çatağın arkasında biliyorsunuz ki İbrahim'in mağara dediğimiz bölgede bir kaynak var. O kaynaktan su e, tazdikli aktığında ve taşıntıyı yaşadığında orada biliyorsunuz depo yaptılar. Su deposu yaptılar. Orada taşma oluştuğunda, yani suların yüksek olduğu dönem, oraya giden kaynağın suyu buradan çıkıyor diye tahmin ediyorum ki öyledir. Başka, çünkü bu alanda kaynak yok. Bu bir kaynak suyu. Fazla su gelince buradan yol bulmuş kendine. Yol bulmuş. Belki de aşağıda kuyu vardır, bilemeyiz. Belki de eski insanların su kuyusu vardır kaynak yolu üzerinden. Ama arkadaşlar e, fena yerler değil yani, bakın. Yaşanmış belli. Her neyse arkadaşlar, burada hakikaten çok sinek var bugün.